Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Bayern Münih maçı sonrası Arda Güler hakkında çıkan haberlerle birlikte olacağız. AS gazetesinde ve Marca gazetesinde haberler var maçın hemen sonrasında. Fakat bu videoyu çekmeden yaklaşık 1-1,5 saat öncesinde adeta son dakika niteliğinde Marca ve yine AS gazetesinde birer haber daha var Arda Güler'le ilgili. Ünlü isimlerin açıklamaları var, yorumcuların açıklamaları var. Dün geceden onlar neler söylemiş ve kritik haberler, hepsini teker teker değerlendireceğiz. Hoş geldiniz diyorum ve hızlıca başlıyorum. Öncelikle Arda Güler bu maç neler yaptı? Yaklaşık 90 dakika diyeyim, 89. dakika civarı oyundan çıktı. 41 defa topla buluştu ama bu 41 defa topla buluşma yanıltması, çünkü Bayern Münih inanılmaz üstün bir top oynadı Real Madrid'e karşı. Top sürekli Münih'teydi. 30 pas attı, 21 isabetli, %70 pas isabet oranıyla oynadı Arda Güler. 7 uzun pası var, ikisi isabetli. Kilit pas ve orta yapmadı bu maçlık ve asist beklentisi de o yüzden olmadı. Fakat bu maç yıldızlaşan Arda Güler, daha 35. saniye gol atan Arda Güler 2 şut, ikisi isabetli, %100'lük bir isabet oranı yakalamış. Bu yüzden de maçın en iyi istatistiğini elde etmiş bu noktada ve 0.54'lük gol beklentisiyle maçın en çok gol beklenen ikinci ismi olmuş ve isabetli gol beklentisiyle de, yani X gol isabetinde de 1.31'lik bir oran yakalıyor ve bu da maçın en iyi istatistiği anlamına geliyor. Top uzaklaştırma, pas arası yok. Top kapma var bir tane. 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. 3 sahipsiz top kazanma var. Yani toplamda 7 topu takımına kazandırdı ama Arda Güler'in özellikle bu top kapma noktasındaki 3 top da çok kritik toplardı. Onu da söyleyeyim ki bir tanesi, emin değilim, o topu kaptı ama hemen sonra kaptırdı. O buraya yazıldı mı yazılmadı mı istatistikleri o kadar detaylısı yok çünkü. Yani o yazılmadıysa o da 4 olarak sayılabilir. Evet, bir de Arda Güler 2 gol atarak da birkaç tane rekoru kırdı. Öncelikle 35. saniyede attığı gol Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki attığı en erken gol oldu. Bunun da sahibi Arda Güler oldu ve Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi tarihinde yediği en erken golü yedi aynı zamanda. Yine 29. dakikada frikikten attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında frikikten gol atan en genç oyuncu oldu. 21 yaş 49 günlükteki bu rekoru da Juventus'un efsanesi Alessandro Del Piero'dan aldı Arda Güler. Yine Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde serbest vuruştan gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Bunu da 2010 yılında Mesut Özil atmıştı. Bu rekoru da Mesut Özil'in elinden aldı Arda Güler. Böyle birkaç tane rekoru birden kırdı. Peki neler yazmışlar Arda Güler'le ilgili haberlerde? Marca ile başlıyoruz. Maç sonrası haberler bunlar. Arda Güler'le ilgili Arda Güler'in altın sol ayağı demişler. Asla unutamayacağı bir gecedir. Real Madrid oyuncusu ve dünya yıldızı olarak adını duyurduğu gece bu gece oldu diyor. Allianz Arena'da her futbolcudan daha iyi performans gerektiren bir maçta Arda Güler öne çıktı. Muhteşem 2 gol attı ama çevresi fazlasını yapamadı diyor. İlk gol 34. saniyede geldi diyor. 35 metreden Neuer'in hatasını değerlendirdi ki Neuer'in de açıklaması var bununla ilgili. İkincisi ise köşeye gönderilen bir serbest vuruş var. Harika bir gol. Mbappe'ye pas dağıtma becerisi, Vini ve Bellingham'la beraber yakaladığı uyum takdire şayandı diyor. Onun için fantastik bir gece diyor. Dario AS gazetesine geçiyoruz. Arda ile ilgili onlar da demiş ki Arda Güler golcü olmasının yanı sıra mükemmel bir arabulucuydu diyor. Diğerlerinden daha hızlı düşünüyor ve zaferin derinliklerine yattığını anlıyor. Performansı en azından kendisinin bu çalkantılı sezonunda bir adım ileriye gittiğini gösteriyor ki kesinlikle bakın Arda da top ayağına değer değmez öyle bir oyun görüşü var ki kim nerede, yani saniyenin bile 4'te birinde 5'te birinde o düşünüyor ve oraya pasa odaklanıyor. O yüzden bu kadar az pas hatası yapıyor ki yaptığı pas hatalarında da genelde etrafında arkadaş bulamadığı için oluyor veya çok kritik paslar atmaya çalışırken, artık geçmeyecek pasları atmaya çalışırken birinin
denemesi lazım. O deniyor ve Arda Güler böyle hatalar yapıyor. Sadece pas hatasından bahsediyorum. Yoksa mükemmel bir uyum. Thierry Henry efsane bir futbolcu demiş. Thierry Henry neler demiş Arda Güler'le ilgili? Bu bir varoluş hikayesidir. Büyük gecelerin olayı budur. Arda Güler sadece oynamıyor, sorumluluk alıyor. 2 gol attı ve o free kick hiç şüphe yok ki dünya klasındaydı. Bunu Bayern Münih'e karşı o baskı altında ve o seviyede yapabilmek size onun karakteri hakkında her şeyi anlatır diyor. Saklanmıyor, topu istiyor ve maça hükmediyor. Bir geri dönüş inanç gerektirir ama aynı zamanda o inancı ateşleyecek birine de ihtiyaç duyar. Ve şu anda o kişi Arda Güler demiş. Bunu Thierry Henry söyledi, devre arasında söyledi. Tabii maçtan sonra da Neuer açıklama yaptı. Arda Güler'den o muhteşem golleri yiyen. Topu Stanic'e kanada atmak istiyordum ama kötü vurdum. Attığım pas çok kötüydü. O yani Arda Güler muhteşem sol ayağıyla topu direkt ağlara gönderdi. Serbest vuruşta da görebileceğiniz gibi topa gerçekten iyi vuruyor. Bu onun kolaylıkla yapabildiği bir şey ve onu özel kılan bir şey demiş kaleci. Yılların kalecisi Neuer ki benim de Instagram sayfamda takip ederseniz Neuer'in kaleyi yani golü yedikten sonra o kalenin filelerine yapıştığı bir an var. Onu paylaşmıştım. Peki şimdi geçelim artık yeni haberlere. Yani bugün neler yazıldı, neler çizildi. AS gazetesiyle başlayacağım. Bugünün yeni haberlerinden Arda Güler'in Real Madrid'in Bayern Münih karşısında aldığı yenilgi ve ardından gelen elenme sürecinde öne çıkan oyunculardan biriydi. Türk orta saha oyuncusu Neuer'in bariz bir hatasından faydalanarak maçın açılış golünü attı ve skoru erken eşitledi. Yani toplam skordan bahsediyor. Ardından direkt serbest vuruşta farkı 2 yaptı. Yani kendileri adına 2 yaptı. Skoru 2-1 yaptı demiş. AS gazetesi bununla ilgili bir detayı anlatmış. Fakat Marca gazetesi daha doğrusu şöyle. Radyo Marca'da Adrian Blanco futbol yorumcusu dün açıkçası şöyle dün gece saatlerinde bir program yapıyorlar. Gecenin artık geç saatleri Türkiye için. Onlar için de geç tabii ki. Burada konuşulanlar neler konuşuldu, neler çizildi. Marca gazetesi de bu sabah onların hepsini haber yaptı ki Arda Güler'le ilgili, Perez'le ilgili çarpıcı detaylar var. La Pizarra programının sunucusu Real Madrid'in Bayern karşısında çabasını övdü ancak isabet oranındaki eksikliğe dikkat çıkarak kulüp içinde derin bir öz eleştiri yapılması çağrısında bulundu. Bu çağrıyı Florentino Perez'e yapıyor direkt. Ne demişler? Arbeloa'nın çok net bir oyun planı vardı ve Arda Güler 35. saniyede golünden sonra bile bu plan değişmedi. Orta blok, kompakt hatlar var. Az risk ve çok doğrudan kontra ataklar. Yani biz bunu Ancelotti zamanları çok görmüştük. Bu yaklaşım Alman baskısına karşı başlangıçta zorlansalar da hücum oyunlarının hızından faydalanmayı amaçlıyordu. Güler parlıyor ama yıldızlar karşılık veremiyor demiş Blanco. Tereddütsüz bir şekilde Arda Güler'i övüyor. Bakın neler söylüyor. Arda Güler Real Madrid'i sahada yönetmek için en uygun anda yeniden ortaya çıktı. Ve diyor ki Neuer paha biçilemez yardımıyla 2 muhteşem gol attı. Bireysel olarak Arda Güler bu eşleşmede Madrid için en iyi haber oldu diyor. Yani Arda Güler'in performansından bahsediyor. Oyuncunun geleceği hakkında da şunu diyor. Bence kulüp Türk oyuncuyu yaşına ve yeteneğine, kişiliğine sahip böyle bir futbolcuyu korumaya ve geliştirmeye çalışmalı. Çünkü Arda Güler gerçekten de Real Madrid kalitesine sahip olduğunu çok net bir şekilde gösterdi diyor. Öte yandan hücumdaki büyük yıldızların performansını eleştiriyor. Nelerdi mesela? Vinicius Junior ki bence Vinicius Junior'ın Real Madrid'den ayrılmasına neden olacak maç olabilir bu. Çünkü dün gerçekten Vinicius değil de başka biri olsaydı yani işte altyapıdan Arbeloa oyuncular çıkarıyor ya. Başka oyunculardan birini koysaydı maksimum Mbappe'ye asist yapamazdı ama oyun içerisinde çok daha faydalı olurdu. Belki 2 veya 3 daha gol bulmalarına neden olacak atakları başlatırdı. Vinicius dün sahanın en kötüsüydü. Belki de Vinicius futbolculuk hayatının Real Madrid'e geldiğinden beri en kötü maçını oynadı. Vinicius çok hayal kırıklığı yaratan bir maç çıkardı diyor Marca gazetesi. Özellikle ikinci yarıda diyerek Şampiyonlar Ligi eleme aşamalarındaki en güçlü halinden çok uzaktı. Performansı da açıkça şöyle tanımlıyor. Sanki kendiyle çelişiyormuş gibi, sanki bacakları kendi komutlarına uymuyormuş gibi oynadı diyor Marca gazetesi. Bu da taze çıkmış bir haber olarak öne çıktı.
İspanyol yorumculardan gene neydi? Jorge Valdano Münih'teki maçın ardından Arda Güler'e demiş ki o hafife alınıyor ve kalitesi takdir edilmiyor demiş Jorge Valdano. Bir de COP radyosu var İspanya'da. Oradaki analist ve eski futbolcu Santi Cancires Vinicius Junior hakkında söylediği ilgimi çekti. Real Madrid'in imajına şeref getirmiyor. Ben olsam onu direkt satardım demiş. Bunu da ekleyeyim. Normalde tabii sosyal medyadaki paylaşımları da ben getiriyorum genelde ama tabii video çok uzadı. O yüzden bu seferlik taraftarlar ne diyor falan onlara artık girmedim çok uzayacak diye. Konular bunlar. Ben açıkçası Real Madrid'in tabii ki elenmesine üzüldüm ama Arda Güler noktasında bence çok başka bir gece oldu. Ve hani bundan sonra Arda Güler satılacak, edecek, onun yerine kim gelecek haberlerine de Arda Güler çok güzel cevap vermiş oldu. Bana kalırsa önümüzdeki sezon Real Madrid yeni bir yapılanmaya girecek ama bu yapılanmanın kesinlikle kalacak isimlerinden biri de Arda Güler olacağını düşünüyorum ben. Çünkü önümüzdeki yıllarda hani geçtiğimiz yılın Noel ayını hatırlarsanız Noel bayramı zamanı Perez bir Noel yemeği vermişti bütün oyunculara. Orada Arda Güler için sen gelecekte bu takımın kaptanı olacaksın demişti ki bunu biz de Real Madrid'e yakın kaynaklardan öğrenmiştik. Bence bu performansı korursa Arda Güler o kaptanlık hayali de yakın gelecekte gerçek olacak gibi görünüyor. Hepinize teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.